Küçük bir kasabanın kenarındaki eski, sarı badanalı evde Mehmet Efendi her sabah aynı saatte uyanırdı. Penceresinden bakınca zeytinlik uzanırdı, göz alabildiğince. Ağaçlar yıllardır aynı gri yeşil tonunda, tozlu ve yorgun. Karısı Ayşe öldüğünden beri zaman bir nehir gibi değil, durgun bir su birikintisi gibi akıyordu. Sabah kahvesi, akşam rakısı, arada birkaç silik hatıra. Kasaba halkı onu sessiz adam diye anardı. Kimse onunla fazla konuşmaz, o da kimseye fazla bir şey sormazdı. O sabah perdeleri aralayınca zeytin ağaçlarının en yaşlısının dibinde bir adam oturuyordu. Sırtında rengi atmış eski bir ceket, ayaklarında tozlu ayakkabılar. Elinde ise hiç eskimemiş tuhaf bir saat vardı. Kadranı yavaş yavaş dönüyor ama ibreleri yoktu. Adam sanki yıllardır orada oturuyormuş gibi hiç şaşırmadan denize değil toprağa bakıyordu. Mehmet Efendi gözlerini ovuşturdu. Yine mi rüya diye mırıldandı kendi kendine. Kahveyi ocağa koydu ama gözü pencereden ayrılmıyordu. Komşusu Fatma teyze balkonda çamaşır asıyordu. Seslendi. Fatma, şu zeytinliğin dibindeki adamı görüyor musun? Dedi. Fatma teyze eğildi. Bir an baktı. Sonra omuz silkti. Orada sadece gölge var Mehmet. Sen yine geceleri fazla kaçırıyorsun rakıyı. Gözlerin yorulmuş, dedi. Mehmet Efendi aşağıya indi. Ayakları çıplaktı. Taşlar serin. Yaklaştıkça adamın yüzü belirginleşti. Derin kırışıklıklar ama gözleri bir çocuğun gözleri gibi parlak ve meraklı. Adam başını kaldırdı ve yavaşça, sanki rüzgarla konuşur gibi konuştu. Ben zamanı getirdim ama bu sefer senden de almaya geldim, dedi. Mehmet Efendi durdu. Rüzgar hafifçe esti. Zeytin yaprakları hışırdadı. Ne zamanı? Senin unuttuğun zamanı. Ayşe'nin son gülümsediği anı. O günden beri her sabah aynı kahveyi içiyorsun. Aynı rakıyı döküyorsun. Aynı boşluğu dolduruyorsun. Ben o anı geri getirdim. Karşılığında sadece yine o anı istiyorum, dedi. Yaşayacaksın, sonra unutacaksın. Ben de saati burada bırakacağım. Adam elini açtı. Avucunda küçük, canlı, mavi bir kelebek duruyordu. Kelebek kanatlarını çırptıkça hava hafifçe dalgalanıyor. Zeytin ağaçları bir an yeşillenip canlanıyor. Sonra yine soluk griye dönüyordu. Sanki zamanın kendisi nefes alıyordu. Mehmet Efendi'nin göğsü sıkıştı. Ayşe'nin yüzü geldi gözünün önüne. Hastane yatağında, eli avucunda sıcak, sesi fısıltı gibi. Unutma, demişti o gün. Her sabah pencereden bak. Bir gün bir şey göreceksin. Ve gülümse. O gülümseme hala havada asılı gibiydi. Yıllardır dokunulmamış bir toz gibi. Peki, dedi Mehmet Efendi sessizce. Sesi kendi kulağına bile yabancı geldi. Al o anı. Yaşlı adam gülümsedi. Bir anda hafif bir rüzgar çıktı. Zeytin yaprakları havalandı. Mavi kelebek kanat çırparak yükseldi. Mehmet Efendi gözlerini kapattı. O anı yeniden yaşadı. Ayşe'nin eli avucunda titriyordu ama sıcaktı. Gözleri kapanırken bile gülümsüyordu. O gülümseme, bütün acıya rağmen dünyanın en sade
ve en güzel şeyiydi. Bir an her şey aydınlandı. Sonra yavaşça silindi. Geride hafif, acıtmayan bir boşluk kaldı. Sanki göğsündeki taşlardan biri kalkmıştı. Ama yerine ne koyacağını bilmiyordu. Gözlerini açtığında yaşlı adam gitmişti. Ama elinde o parlak saat duruyordu. Kadranı hala dönüyordu. Sessiz ve sabırlı. Zeytinlik eski haline dönmüştü. Ama yaprakların arasında kimse görmese de küçük mavi kelebekler uçuşuyordu. Kanatları tozlu havayı hafifçe titretiyordu. O akşam Mehmet Efendi rakı içmedi. Pencerenin önüne oturdu. Saati avucunda tuttu. Saat hafifçe ısınıyordu. Sanki canlıydı. Kasabada insanlar onu yine sessiz adam diye anmaya devam etti. Ama artık bazen zeytinliğin dibinde kendi kendine mırıldandığını duyuyorlardı. Zamanı getirdim ama senden de almaya geldim. Kimse anlamıyordu. Mehmet Efendi de fazla açıklamıyordu. Sadece sabahları kahvesini koyarken, pencereden bakarken dudaklarında çok hafif, neredeyse görünmez bir gülümseme beliriyordu. Kısa, sessiz, yılların ağırlığını taşıyan ama aynı zamanda özgürleştiren bir gülümseme. Hayat devam ediyordu. Zeytinlik her sabah aynı gri yeşildi. Ama o gri yeşilin içinde, bir yerlerde, zaman dönüp duruyordu. Belki bir gün başka biri de görecekti o mavi kelebekleri. Belki de hiç kimse görmeyecekti. Mehmet Efendi saati cebine koydu ve kapıyı kapattı. Dışarıda rüzgar, zeytin ağaçlarının arasında usulca fısıldıyordu. Sanki bir şey anlatıyordu. Ama ne anlattığını sadece o anlardı. Ve hikaye tıpkı o saat gibi dönmeye devam etti. Bitmeden ama hafifleyerek. Hikayeyi beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın. Her hikaye bir kapı aralar ve her kapı gerçek bir hayata çıkar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.